Merhaba, ne var ne yok? Kalemler, defterler yanınızda mı? Tamam o zaman, gelelim alfabeye. Önce harflerin alfabedeki adını öğreneceğiz. Yani alfabeyi okumayı. Türkçe alfabe 29 harften oluşur. Hadi bakalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Evet, şimdi bu harflerin isimlerini de aşağıda görelim. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Bu 29 harfin 8 tanesi sesli, 21 tanesi sessizdir. Sesli harfler A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Türkçe'de yabancı kökenli kelimeler hariç bütün sesliler kısadır. Biz ikinci bir dil konuşurken o yüzden seslileri kısa söyleme eğilimindeyiz. Türk arkadaşınız var mı? İşte o yüzden sizin seslileri kısa söylüyor. Belki Türkçe konuşurken siz de bazı sesleri uzun söyleme eğiliminde olabilirsiniz. Bunun için bir ipucum var. Örneğin tail kelimesi Türkçe bir kelime olsaydı şöyle telaffuz ederdik. Tale. İpucu şu. Bu kelimenin sonunda H varmış gibi düşünüp telaffuz edin. Peki, geri kalan harflerin hepsi sessiz değil mi? Sessiz harflerin yanına E seslisi getirilerek adlarının oluşturulduğunu gördünüz. C, Ç, Şimdi bunu düşünerek alfabeyi beraber telaffuz edelim. Benden sonra tekrar edin lütfen. A, B,
C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Tamam. Türkçe alfabeyi beraber telaffuz ettik. Bazı harfleri telaffuz edememiş olabilirsiniz. Önemli değil. Birazdan ses çalışması da yapacağız. Türkçe alfabe için size Barış Manço'nun SOS Aman Hocam şarkısını önereceğim. Açıklamada çocuklar için yapılmış, şarkının sadece alfabe bölümünün alındığı bir versiyonunun linki var. Fark ettiniz mi? Türkçe alfabede bazı harfler yok. Örneğin Q, W, X. Bazı harfler de farklı veya tanıyor olsanız bile sesleri farklı olabilir. Mesela Ç, yumuşak G, küçük Ö, büyük İ, Ö, Ş, Ü. Demek ki sesler önemli. Hadi bakalım, geçelim alfabenin ses bölümüne. Türkçe harflerin sesi. İlk önce bir şey hatırlayalım. Türkçe'de her harfin sadece tek bir telaffuzu vardır. Bir önceki Türkçenin temel özellikleri videosunda anlatmıştım. Bir harfin farklı kelimelerde farklı telaffuzu yoktur. Bu aklımızda değil mi? Tamam. Şimdi size sesleri daha iyi anlamanız için önce harfin sesini, sonra anlamını vermeden Türkçe bir kelimeyi telaffuz edeceğim. Ama aynı zamanda bir tane de İngilizce kelime vereceğim ve bu kelimede bize aynı sesi veren harf veya harfleri renklendireceğim. Böylece sesi daha iyi anlayabilirsiniz. Ama anlamlara takılmayın lütfen. Aynı anlamda değiller. Sadece ses çalışması yapıyoruz. Benden sonra hem sesi hem de Türkçe kelimeyi tekrar edin lütfen. Hadi bakalım. A sesi. A. At. B sesi. B. Baba. C sesi. C. Cam. Ç sesi. Ç. Çimen. Altındaki küçük çengeli gördünüz mü? Ona kuyruk deriz. Harfi yazarken onu unutmayın, harfe dahildir, tamam mı? D sesi. D. Deniz. E sesi.
E. Etek. F sesi. Fare. G sesi. G. Gemi. Şimdi G sesinin gırtlağımızdaki yerini tespit edelim. Bakın, şurada bir bilye var ya. Adem elması. G sesinin yeri burası. Şimdi benden sonra telaffuz edin lütfen ve bu bilyenin bir yukarı bir aşağı hareketini hissetmeye çalışın. G. Hissettiniz mi? Tamam, bu bilgi birazdan işimize yarayacak. Yumuşak G sesi. Maalesef herhangi bir dilden bu sesin örneğini veremem. O harfin adı yumuşak G ve evet G harfini yumuşatıyor. Fakat neden diğer sessiz harflerden farklı bir adı var? Yani demek istiyorum ki neden yanına E seslisi getirilerek bir isim verilmemiş? Çünkü Türkçe'de hiçbir kelime yumuşak G ile başlamaz. Dolayısıyla kendi adı da başlayamıyor. Peki, üstündeki küçük yayı gördünüz mü? O yumuşatıcı işte. Yazarken onu unutmayın, harfe dahildir, tamam mı? Şimdi yumuşak G'nin sesini öğrenelim. Yumuşak G'nin bir sesi yokmuş gibi görünse de bence F'den daha fazla bir sesi var. Sonuçta G'yi yumuşatıyor, değil mi? Şimdi G'nin gırtlağımızdaki yerini hatırlıyor musunuz? Adem elması. Yumuşak G'nin sesinin yeri de orasıdır. Fakat yumuşak G'nin sesini kademe kademe öğreneceğiz. Önce U kelimesini telaffuz edelim ve gırtlağımızdaki yerini bulalım. Bakın, U kelimesi burada. U. U. Baskıyı hissediyor musunuz? Şimdi U kelimesini Adem elmasından söylemeye çalışacağız. İn, 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 in. Buldunuz mu? Ben buldum. Şimdi U kelimesini buradan söyleyeceğiz ama önce beni dinleyin lütfen. Pes bir ses çıkacak, daha pes bir ses çıkacak. Ve o bilyenin bir aşağı bir yukarı hareketini hissetmeye çalışın. U. Hissettiniz mi? Şimdi U'nun Y'sini buradan telaffuz edelim. Önce ben. Y. Güzel. Şimdi G harfini buradan yumuşak söylemeye çalışın. Lütfen önce beni dinleyin ve pes sesi duymaya çalışın. Hı. Hı. Şimdi kelimemizi beraber telaffuz edelim. İğne. İğne. Telaffuzunuzu beğenmediyseniz önemli değil. Gırtlağınız henüz hazır değil. Gırtlağınıza biraz zaman vermeniz lazım. Bunun için her gün pratik yapmanızı önereceğim. Fakat bu arada Türkçe konuşmanız gerekirse size yumuşak G ile ilgili bir ipucum var. Yumuşak G'nin yanındaki sesli harfi yumuşak G'nin yerine koyun ve sanki iki sesli varmış gibi okumaya çalışın. Şimdi bakın. İğne, 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 iğne veya bağcık, 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 bağcık. Günü kurtarır. Ama lütfen bunu alışkanlık haline getirmeyin. Çünkü bu yöntem sadece yumuşak G'nin yanında sessiz harf varsa işe yarar. Sesli harf varsa işe yaramaz. Bakın. Bağırsak, bağırsak. Bağırsak,
Bağırsak. Olmuyor değil mi? O yüzden şimdi bu kelimeyi beraber doğru telaffuz etmeye çalışalım. Benden sonra tekrar edin lütfen. Bağırsak. Telaffuz edemediyseniz önemli değil. Dediğim gibi gırtlağınızın zamana ihtiyacı var, tamam mı? H sesi. H. Hal hal. Arkadaşlar, bu harfin kelimelerde okunmadığı durumlar yoktur. Yani şunu demek istiyorum. İngilizce are kelimesi gibi değildir. Her kelimede telaffuz edilir. Zaten her harfin her kelimede telaffuz edildiğini bir önceki videoda söylemiştim. Ama aynı zamanda demiştim ki bazı harfler günlük dilde yutulur. H de onlardan biri. Mesela daha kelimesini günlük dilde şöyle duyabilirsiniz. Dağ. Bunu nasıl aşacağız? Arkadaşlar dinle, dinle, dinle ve dinle. Peki. I sesi. Bu sesin de gırtlağınız için zor olduğunu düşünüyorum. Ama bunun için İngilizce'de bir kelime var. Bu kelimenin sonundaki R harfini telaffuz ederek söylemenizi istiyorum. Biliyorum kulağa biraz garip gelecek ama I sesini nasıl çıkarttığımızı anlamanız için iyi bir yöntem. Garip değil mi? Ama bizdeki I sesi bu. Şimdi önce I sesi için ağzımızın pozisyonuna da bir bakalım. Bakın, biraz geniş ve dar olacak. I, ıslık, İ sesi, İ, inci, J sesi, J, jilet, K sesi, K, kalem, L sesi, L, limon, M sesi, hmm, mama, N sesi, hmm, nane, O sesi, O, ot, Ö sesi, Ö, ördek. Arkadaşlar, Ö, O harfinin üstüne iki nokta konmuş halidir. Ve O'ya göre dudaklar biraz daha öndedir. Duymaya çalışın lütfen. O, Ö. İsterseniz şimdi beraber bir daha telaffuz edelim. Ö, ördek. P sesi, P, patates. R sesi, R, raptiye. R harfi bir kelimenin sonundaysa biraz daha farklı bir ses çıkar. Daha ş gibi bir ses çıkar. Mesela bakın.
Zincir, zincir. Duydunuz mu? Normalde dil biraz daha gerideyken kelimenin sonunda biraz daha öne geliyor. Şimdi iki kelime arasındaki farka dikkat etmeye çalış. Raptiye, zincir. Duyabildiniz mi? Kelimenin sonundaki R'ye çok baskı yapmayız, bu ondan oluyor. Peki, S sesi. S. Sinek. Ş sesi. Ş. Şapka. Dikkat lütfen, ikinci kuyruklu harfimiz. Ç ve Ş. Başka yok. T sesi. T. Top. U sesi. U. Uyku. Ü sesi. Ü. Ütü. Evet. Ü, U'nun üstüne iki nokta gelmiş halidir. Ve ses gene biraz farklıdır bakın. Ve de dudakların pozisyonu da öyle. Duymaya çalışın lütfen. U, Ü. Dudaklar gene biraz daha önde U'ya göre. Tamam. V sesi. V. Vazo. Y sesi. Hi. Yay. Z sesi. Z. Zeytin. Harika. Hadi telaffuz alıştırması yapalım, sesleri daha iyi anlayalım. Bu sefer kelimeleri anlamlarıyla birlikte çalışalım. Bütün sesli harfleri ve zor olan sessiz harfleri çalışacağız. Hem sesi hem de kelimelerin hepsini benden sonra tekrar edin lütfen. Önce sesliler. A. At. Araba. Dal. Hasta. Ayak. Masa. E. Etek. El. Ekmek. Meyve. Tente. Sele. I. Islık. Işık. Kıyı. Isırık.
bıyık, hırsız, i, inci, iki, İzmir, silgi, tilki, dil, o, ot, oto, mor, popo, ok, ozon, ö, ördek, göl, göz, gök, kök, dört, u, uyku, uydu, ufuk, muz, tulum, tuz, ü, ütü, üzüm, gül, küllük, yün, süt, sessizler, c, cam, bacak, civciv, cımbız, cüzdan, yonca, ç,
çimen, çam, bıçak, uçak, çakmak, yumuşak G, iğne, bağ, dağ, ağaç, düğme, soğan, H, hal hal, ahır, havlu, halı, halat, baharat, J, jilet, oje, ruj, masaj, mesaj, jokey, R, raptiye, zincir, kartal, biber, reçel, nehir, Ş, şapka, aşı, eşek, alışveriş, şişe, şarkı, ye, yay, yatak, yastık, koyun, beyaz,
Dünya. Peki, telaffuz alıştırmamızı bitirdik. Bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ü. V. Y. Z. Z.